Kanalımdan herkese selamlar. Bu defa sizlere gördüğünüz bu sevimli tavşanımı nasıl yaptığımı ayrıntılı bir şekilde yine anlatmaya çalışacağım. Tavşanımın boyu, uzunluğu şöyle 37 santim, 37-38 santim uzunluğunda. Gayet hoş, yumuşacık, çok sevimli oldu. Tam sarılmalık bir uyku arkadaşı. Çocuklarımıza rahatlıkla örebiliriz. Yapımı gayet kolay. Çok zor değil arkadaşlar. Kadife ip kullandım. Gördüğünüz gibi. Ne kadar ip kullandım? 100 gramlık kadife ipten 3. yumaktan bu kadar kaldı arkadaşlar. Çok az kullandım. Çok fazla kullanmadım. 2 yumak bitti. 3. yumak şurada. Şuradan itibaren 3. yumağa başladım. Diğer kulaklarını, bütün gövdesini 2 yumakla yaptım. 3. yumaktan bu kadar kullandım dediğim gibi. Ve kalan ipim bu. Birazdan ipin markasını ve numarasını vereceğim. Şimdi tavşanımın yapımına geçmeden önce sizden yine kanalıma abone olmanızı istiyorum. Tabii hala abone olmadıysanız. Ayrıca yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Önce malzemelerimizi bir görelim. İp olarak kartopu yumurcak 100 gram 120 metre. Renk kodu 768. Ben ayak, kol ve kulak olarak birer parça ördüm. Bu parçalardan ikişer adet öreceğiz. Ben birer tanelerini yaptım. Şimdi beraber ikinci parçalarını öreceğim. Siz de bunlardan 2 adet hazırlayacaksınız. Göz olarak 12 milim güvenli göz kullanıyorum. Tığımda 5 numara 3 milim tığ kullanacağım. Ben biraz gevşek öreceğim. Eğer siz sıkı örüyorsanız ya da daha kalın bir tığ kullanmak istiyorsanız 3,5 milim ya da 4 milim de kullanabilirsiniz. Eliniz sıkı ise. Ben 3 numara 3 milim, numarası 5 arkadaşlar. 3 milim tığ kullanacağım. Biraz gevşek öreceğim. Şimdi önce bacakla başlayacağım. Elyaf olarak da boncuk elyaf kullanıyorum. Şimdi önce bacak yaparak oyuncağımızı örmeye başlayalım. Elyaf olarak boncuk elyaf kullanıyorum. Zincir çekerek başlayacağım. Bir düğüm yapmıyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. İkinci zincirden başlayarak sık iğne yapıyorum. İkini tek tek 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Sıradaki son boşluğun içine aynı yere 3 tane yapacağım. Bu başlangıç ipini tığın etrafından döndürüp sıkılaştırıyorum. 2 oldu. Bir tane daha batıyorum. 3 sık iğne yaptım aynı boşluğa. Zincirin diğer tarafına döndüm. 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Son boşluğun içine 2 tane yapıyorum. 2 sık iğne yaptım. Sayım 14 sık iğne oldu. Şimdi işaret ipi kullanıyorum. İşaret ipimi buraya yerleştirdim. Sıranın ilk sık iğnesine batıp çift yapıyorum. Aynı yere 2 tane yaptım.
Sonra buradan 1 2 3 4 tane ördüm. Burada 3 tane aynı boşluğun içine yapmıştık. Onların her birine çift yapacağım. İkinci çifti yaptım. Ve üçüncü çift. Yine 4 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 sık iğne ördüm. 2 boşluğum kaldı. Her birine çift yaparak sıramı tamamladım. İşaret ipim bakın burada. İşaret ipi mutlaka kullanmalısınız. Bunu buradan alıyorum. Sıranın başına taktım. Bu sıra sonunda sayım 20 sık iğneye çıktı. Üçüncü sıradayım. Bir tane ördüm. Sıradakine çift yapıyorum. Bir tek, bir çift sık iğne. 1 2 3 4 5 tane sık iğne ördüm. Tek tek. Sonra çift yaptım. 3 tane tek tek örüyorum. 1 2 3. Sıradaki sık iğnenin içine yine çift yapıyorum. 3 tek, bir çift. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Sıradakine çift yapıyorum. Kalan 2 tane sık iğnem var burada. Tek tek birer tane üzerlerine ördüm. İşaretimi buraya taktım. Bu sıra sonunda 4 tane arttırdık. 24 sık iğneye çıktı. Dördüncü sıradayım. 1 2 tane örüyorum. Sıradakine çift yaptım. Şimdi 5 tane öreceğim. 1 2 3 4 5 tek ördüm. Çift yapıyorum. 5 tek, bir çift. Tekrar 5 tane örüyorum. 3 4 5 tane ördüm. Sıradakine çift yaptım. Bir kez daha yapacağım. 5 ör, 1 arttır. 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Sıradaki boşluğun içine çift yaptım. Burada 3 tane sık iğnem kaldı. 2 3 sık iğneyi de ördüm. İşaretimi sıra başına yerleştiriyorum. Sıra sonunda 28 sık iğneye çıktı sayım. Şimdi 5. sırada bir tane ördüm. Sıradakine çift yapıyorum. Bir tek, bir çift. Tekrar bir tek, bir çift. 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Çift yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Çift yapıyorum. Bir, iki, 3 tane ördüm. Sıradaki boşluğa çift yapıyorum. Bir tane örüyorum. Çift yapıyorum yine. Bir tek, bir çift. Yukarıda sayılar yazıyor arkadaşlar. Oradan
takip etmeniz daha kolay olur. Bir tek bir çift yaptım. Şimdi tekrar 5 tane tek tek örüyorum. 5 tek yapıyorum. 3 4 5 tek bir çift, bir tek bir çift ve 2 sık iğnem kaldı. İşaretimi buraya yerleştirdim. 8 tane arttırma yapmış olduk. Sayım 36 sık iğneye çıktı. Şimdi bu sırada arka lobdan öreceğiz. Şöyle ortasına batıyorum. Normalde buraya batıyoruz arkadaşlar, sık iğneyi yaparken. Şimdi ortasına batıyorum. Arkasından tığımı çıkarıp tek tek öreceğim bu sırada. Arka loblarına batarak her birine bir tane yapacağım. 36 tane arka loblarına batarak sık iğne yapıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Arka loblarına batarak sırayı tamamlayacağım. 36 tane. 36 tane ördüm. İşaretimi yine buraya takıyorum. Sayım 36 idi. 2 sıra daha dönerek arkadaşlar normal bir şekilde batıyoruz bu kez. Yani sık iğnemizi normal batarak her birine bir tane yaparak 7 ve 8. sıraları 2 sıra dümdüz 36 sık iğne olarak öreceğim. 2 sıra dümdüz 36 sık iğne yaptım. Şimdi bu sırada eksiltmelere başlıyorum. 9 tane sık iğne yapıyorum. Dokuz sık iğne ördüm. Eksilteceğim. Ön halkalarını alıyorum. Bu şekilde yanındakinin de. Bir daha gösteriyorum arkadaşlar. Belki ilk yapan, yeni yapanlar olabilir. İlk sık iğnenin ön halkasını aldım. Şöyle tığımı böyle yapıyorum. İkincisini de ön halkasını alıp ikisinden birlikte geçirip eksiltme yapıyorum. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar eksilteceğim. Ön halkasını aldım. Yanındakini de alıp birlikte topladım. Eksilttim. Tekrar bir örüyorum. Eksiltiyorum. Bir ör, bir eksilt. 2 kere yaptım. Bir de başta 9 sık iğne, bir eksilt, bir ör, bir eksilt, bir ör, bir eksilt. Tekrar bir ördüm, bir eksilttim. 3 kere oldu. Bir ördüm, eksilttim. 4 oldu. Bir ördüm, bir eksilttim. 5 oldu. 5 kere bir ör, bir eksilt yaptıktan sonra 8 tane tek tek sık iğne örüyorum. Sekiz tane tek tek ördüm. Son 2 sık iğnemi de birlikte alarak eksilttim. Sayım 29 sık iğneye düştü. Şimdi yeni sırama başlıyorum. 10. sıradayım. 1 2 8 tane öreceğim. 8 tane ördüm. Eksiltme yapıyorum. Yanında bir tane daha eksiltme. Arka arkaya 2 tane eksiltme yapıyorum. 1 2 3 tane ördüm. Yine arka arkaya 2 kere eksilterek devam edeceğim. Birinci eksiltmem, ikinci. Tekrar 8 sık iğne örüyorum. 1 8 tane ördüm.
Son 2 sık iğneyi yine birlikte alarak eksilttim. Sayım 24 sık iğneye düştü. Şimdi bu sırada yine 8 tane örüyorum. 8 ördükten sonra 4 tane arka arkaya eksiltme yapacağım. 1, ikinci eksiltmem, üçüncü eksiltmem ve dördüncü eksiltmemi de yaptım. Yine 8 sık iğne kaldı sıra sonuna kadar. 2, 8. Sayım 20 sık iğneye düştü. 1, 2, 6 tane örüyorum. 3, 4, 5, 6 sık iğne ördüm. Eksiltiyorum. 4 tane örüyorum tek tek. 2, 3, 4 sık iğne yaptım. Yine eksiltiyorum. Kalan 6 sık iğnemi de yine tek tek örüyorum. 6. Sayım 18 sık iğneye düştü. Şimdi bu arada arkadaşlar elyaf yerleştirelim içine. Elyafı sıkı yerleştirmeyin. Sıkı olmasın arkadaşlar. Böyle pofuduk pofuduk olsun. Çünkü zaten ipimiz kadife. Sıkı doldurursak sert olur. Bunun amacı, kadife ile örmemdeki amaç da zaten yumuşak bir oyuncak olması. O yüzden böyle sert bir şekilde doldurmayın. Bakın biraz daha dolduracağım. Bakın böyle. Yani yumuşak olsun. Bebeklerde daha sıkı dolduruyorum. Böyle oyuncaklarda biraz daha gevşek doldurmak iyi oluyor. Şimdilik yeterli. Şimdi bir sıra daha eksiltme yapacağım. 7 tane sık iğne örüyorum. 7. 2 tane arka arkaya eksilteceğim. Eksilttim. Yine 7 tane sık iğnem var. Yedi tane sık iğne ördüm. İpim bitti arkadaşlar. Şimdi ipimi ekleyeceğim. Sayım 16 sık iğneye düştü. İpimi ekledikten sonra ikinci yumağa başladım. İpi şöyle ekliyorum arkadaşlar. İşaretimi buraya taktım. Burada sıramız bitti. İlk sık iğneye, sıranın ilk sık iğnesine geçirdim ve böyle topladım. 16 sık iğnemiz var. Burada ipleri düğümlüyorum. ...16 sık iğneyi 9 sıra öreceğim. 14. sıradan başlayacağım. 22. sırada dahil 9 sıra dümdüz öreceğim arkadaşlar. Bakın yumuşak bir şekilde doldurdum. Tabanı da bu şekilde. 9 sıra 16 sık iğne örüp geleceğim. 16 sık iğneyi 9 sıra ördüm. Şimdi işaretimi çıkarıyorum. Buradan iki tane
sık iğne yapıyorum. İşareti çıkardıktan sonra 2 tane sık iğne yaptım. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Çok az şu kısma çok az elyaf yerleştirdim. Burası zaten boş olacak arkadaşlar. Çünkü birleştireceğiz. Bu ipi de böyle güzelce buraya yerleştiriyorum. Bu şekilde ayağımızı gövdeye birleştireceğiz. İki bacağımız da hazır. Şimdi bir adet daha bu koldan öreceğim. Birlikte örelim. Sonra siz bir tane daha yapacaksınız. Şimdi kol yapımına başlıyorum. Dört tane zincir çekiyorum. 2 3 4 4 zincir çektim. İkinci zincire batıyorum. 1 yanındakinden 2 2 tane tek tek ördüm. Son boşluğun içine batarak 3 tane yapıyorum. Üç tane aynı boşluğun içine yaptım. Zincirin diğer tarafına geçiyorum. Bir sık iğne yaptım. 2 tane sık iğnemiz var burada. Son boşluğun içine de çift yaptım. İşaret koyacağım yine. Şöyle işaret ipini buraya yerleştirdim. Şimdi sıranın ilk sık iğnesi burası. Battım, aynı yere 2 tane yaptım. 2 sık iğne yaptım aynı boşluğun içine. Yanına bir tane yaptım. Şimdi burada 3 tane aynı boşluğun içine yapmıştık. Onların her birine çift yapıyorum. İkinci çiftim ve üçüncü çiftim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yandaki boşluğa çift yapıyorum. Bir tane boşluğum kaldı arkadaşlar burada. Ona da çift yapıyorum. 2 tane arka arkaya çift yaptım. Bakın sıranın ilk sık iğnesi burası. Buraya batmıyoruz. Burası şimdi 3. sıranın ilk sık iğnesi olacak. İşareti böyle takıyorum. Sayım 14 sık iğneye çıktı. İlk sırada 8 sık iğneydi. İkinci sıra sonunda 14 sık iğneye çıktı. Şimdi 3. sırada bir tane örüyorum. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek, bir çift. Tekrar örüyorum. 1 2 3 tane tek tek ördüm. Sıradaki boşluğun içine çift yapıyorum. 3 tek, bir çift yapmış oldum. Şimdi bir tek, bir çift. Tekrar bir tek, bir çift. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 tane tek tek ördükten sonra son boşluğum burası. Onun içine çift yapıyorum. 3 tek, bir çift yaptım. Sıramı tamamladım. Sayım 19 sık iğneye çıktı. Şimdi 19 sık iğneyi arkadaşlar dümdüz öreceğiz. 5 sıra 19 sık iğne dümdüz böyle arkadaşlar 5 sıra örüp geleceğim. 5 sıra 19 sık iğnemi yaptım. İşaretimi
yerleştirdim. Şimdi 7 tane sık iğne örüyorum. 7 sık iğne. Eksiltme yapıyorum. 7 tane ördüm, bir tane eksilttim. Şimdi bir tane ördüm. Yine eksiltme yapıyorum. Bir ört, bir eksilt. Yine sıra sonuna kadar 7 tane sık iğnem kaldı. Örüyorum. 7. İşaretimi buraya aldım. 2 tane eksiltme yaptım. Sayım 17 sık iğneye düştü. Şimdi burada yine 4 tane örüyorum. 2 3 4 sık iğne yaptım. 2 tane arka arkaya eksiltme yapacağım. Birincisini yaptım. İkincisini de yaptım. Bir tane sık iğne ördüm. Yine arka arkaya 2 tane eksiltmemi yaptım. Burada sıra sonuna kadar yine 4 tane sık iğnem kaldı. 2 3 4 sık iğne. Sayım 13 sık iğneye düştü arkadaşlar. Şimdi 13 sık iğneyi 9 sıra öreceğim. Elyaf yerleştireceğim bu esnada. Yine yumuşak dolduruyoruz. Ayakta olduğu gibi. Az bir şekilde. Şöyle şurasını sivriltmeyelim. Böyle bastıralım. Yeterli. Bakın. Yumuşacık olması gerekiyor. Dediğim gibi 9 sıra 13 sık iğneyi böyle 9 sıra dümdüz örüp geleceğim. 9 sıra 13 sık iğne yaptım. İşaretimi çıkarıyorum. Bu arada çok az bir miktar elyaf yerleştirdim bu kısma. Şimdi buradan 5 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 sık iğne örüp bir tane zincir çekiyorum ve ipimi keseceğim. Burada sıkıştırıyorum. Kadife ipi sökmek çok zor arkadaşlar. Söktüğümüz zaman deforme oluyor. O yüzden dikkatli yapın. Sökmemeye çalışın. Ben de elimden geldiği kadar size ayrıntılı ve dikkatli anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde bu ipi de buraya yerleştirin. Ve kolumuz hazır. İki kolumuzu da hazırladık. Bacaklarımız da hazır. Şimdi kulak yapımına geçiyorum. Kulaktan da 2 tane öreceğiz. 2 adet. Ben bir tanesini ördüm, hazırladım. Şimdi birlikte ikincisini öreceğiz. Kulak için zincir çekiyorum. 1. Bunu sıkıştıralım arkadaşlar. 2 3 tane zincir çektim. 3 zincir çektim. Dönüyorum. İkinci zinciri sihirli halka gibi kullanacağım. İkinci zincirin içine 6 tane sık iğne yapacağım. 2 3 şöyle dönün arkadaşlar. 3 tane yaptıktan sonra 3 tane de böyle ipi arkaya alarak aynı boşluğun içine 2 3 yani toplam 6 tane sık iğne yapmış oldum. Yine işaret ipimi buraya yerleştirdim. Şimdi 6 sık iğnenin içine her birine çift yapacağım. 6 sık iğnenin her birine çift. İkinci çifti yapıyorum.
üçüncü, dördüncü, beşinci çifti yaptım. Son halkanın içine yine çift yapıyorum. 6 tane çift yapmış oldum. İpimi sıra başına aldım. Şimdi bir tane örüyorum. Üçüncü sırada yanındakine çift yapıyorum. Bir tek yapıyorum, bir çift yapıyorum. 6 kere bir tek, bir çift şeklinde arttırma yapacağız. Bir tek, bir çift. Üçüncü oldu. Arttırmalarımız 6 kere olacak. Bir tek, bir çift. Son arttırmamı yapıyorum. 6 kere bir tek, bir çift yaptım. Sayım 18 sık iğneye çıktı. İşaretimi buradan aldım. Şimdi dördüncü sırada 2 tek, bir çift yapacağım. 1, 2 tek, bir çift. Toplam 6 kere arttırıyoruz. Bir tane arttırdım. 2 tek, bir çift şeklinde 5 kere daha sıra sonuna kadar arttıracağız. 24 sık iğneye ulaştım. Arttırmalarım bitti. Şimdi 3 tek, bir çift yapacağım. 2, 3 tek, bir çift. Bunu da 6 kere 3 tek, bir çift yaparak tamamlayacağım bu sırayı da. Arttırmalarımı tamamladım. Sayım 30 sık iğneye çıktı. 3 tek, bir çift şeklinde 6 kere arttırma yaptım. Şimdi bu sırada da 6. sıradayım. 4 tane öreceğim. 1, 2, 3, 4 tek, bir çift. Yine bunu da 6 kere 4 tek, bir çift şeklinde 6 kere arttıracağım. Böyle hafif kavisleniyor arkadaşlar. 5 kere daha 4 tek, bir çift yapıp geliyorum. Tamamladım. 4 tek, bir çift 6 kere arttırdım bu sırada da. Sayım 36 sık iğneye çıktı. Şimdi 7. sırada 5 tane öreceğim. Bir tane arttıracağım. 2, 3, 4, 5 tek, bir çift. Yine toplam 6 kere 5 tek, bir çift yapacağım. Sıramı tamamlayacağım. Arttırmalarım bitti arkadaşlar. 5 tek, bir çift yaptım 6 kere. Şimdi sayım 42 sık iğneye ulaştı. 42 sık iğneyi 5 sıra, toplam 5 sıra öreceğim. Dönerek hiçbir işlem yapmadan dümdüz 5 sıra 42 sık iğneyi örüp geleceğim. 5 sıra ördüm dümdüz. Şimdi bu sırada eksiltme yapacağım. 42 sık iğneydi sayımız. 5 tane öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Eksiltme yapıyorum. Ön halkalarını alıyorum. Eksilttim. 5 ör 1 eksilti 6 kere yapacağım. İkinciyi yapıyorum. Beş tane ördüm. Eksilttim. Toplam 6 kere yine 5 ör 1 eksilt şeklinde sırayı tamamlayacağım. Eksiltmelerimi tamamladım. Sayım 36 sık iğneye düştü. 36 sık iğneyi yine 5 sıra dümdüz öreceğim. 5 sıra öreceğiz arkadaşlar. Eksiltmelerin arasında 5 sıra öreceğim. Burada da 5 sıra ördüm. Şimdi 5 ör 1 eksilt yaptım. 36 sık iğneye düştü sayım. Şimdi 5 sıra daha 36 sık iğneyi örüp geliyorum. 5 sıra ördüm 36 sık iğneyi. Şimdi yine eksiltme yapacağım bu sırada. 1, 2,
3 4 tane örüyorum. Eksiltme yaptım. 4 ördüm, 1 eksilttim. Yine 6 kere 4 ör 1 eksilt şeklinde sıranın sonuna kadar tamamlayacağım arkadaşlar. Sonra göstereceğim. Eksiltmelerimi tamamladım. 4 ör 1 eksilt şeklinde. Sayım 30 sık iğneye düştü. Şimdi yine 5 sıra 30 sık iğne olarak 5 sıra öreceğim. 30 sık iğneyi 5 sıra ördüm. Bu sırada da eksilteceğim. 3 öreceğim, 1 eksilteceğim. 3 ör 1 eksilt şeklinde yine 6 kere eksiltme yapacağım. Sıranın sonuna kadar 3 ör 1 eksilt 5 kere daha ben yapacağım. Toplam 6 kere eksiltiyoruz arkadaşlar. Sonra tamamlayacağım eksiltmelerimi, geleceğim. 3 ör 1 eksilt şeklinde toplam 6 kere eksiltip geliyorum. 6 kere eksilttim. Sayım 24 sık iğneye düştü. 24 sık iğneye yine 5 sıra örüp geleceğim. 5 sıra 24 sık iğne ördüm. Şimdi yine eksilteceğim. 2 tane örüp bir tane eksiltme yapıyorum. 2 ör 1 eksilt şeklinde 2 ör 1 eksilt 6 kere yapacağım. Toplam bitireceğim eksiltmelerimi. Toplam 6 kere eksiltme yapacağım, geleceğim. Eksiltmelerimi tamamladım. Sayım 18 sık iğneye düştü. 18 sık iğne yine 5 sıra dümdüz örüp geliyorum. 5 sıra 18 sık iğne yaptım. Şimdi son eksiltme sırasını yapacağım. Bir tane örüyorum ve eksiltme yapıyorum. Bir ör bir eksilt 6 kere yapacağım. İki kere yaptım. 4 kere daha bir ör bir eksilt yapalım. Eksiltmelerimi yaptım. Sayım 12 sık iğneye düştü. 12 sık iğneyi şimdi 2 sıra öreceğim. 2 sıra 12 sık iğne örüp kulağı bitireceğiz. Dümdüz 2 sıra 12 sık iğne örüyorum. 2 sıra 12 sık iğne ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Burayı sıkıştırıp ipi içeri yerleştirdim. Böylece ikinci kulağımız da bitmiş oldu. İki kulağımız da hazır. Kollarımız ve bacaklarımız da hazır. Böylece bu videonun sonuna geldim. İkinci bölümde gövdesini yapacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.